Harzemşah İmparatorluğu, 1231 yılında Celaleddin Harzemşah'ın ölümü ile Moğollar tarafından tamamen işgal edildi. Moğollar Harzemşah İmparatorluğunu işgal edince, Harzemşah halkına çeşitli zulümler yaptılar. Bu işgalden sonra, birçok Moğol komutanı ise Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ordusu ile yerleştiler. Harzemşah İmparatorluğu işgal edilince ise Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar sınır komşusu oldular. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat ise, tahta geçtiğinden itibaren, Moğollara karşı çeşitli önlemler almış ve Moğol tehlikesine karşı ülkesini güvene almıştı. Alaaddin Keykubat ilk olarak ülkenin önemli yerlerindeki kalelerin savunmasını güçlendirmiş ve bu kalelerde ek güvenlik önlemleri aldırmıştı. Alaaddin Keykubat aldığı bu önlemlerin yeterli olmayacağını düşünerek, Anadolu'daki askeri gücünü yeni takviye askerler ile güçlendirerek, Selçuklu ordusunu büyütmüştür. Alaaddin Keykubat aldığı önlemler ile hem Moğol tehlikesini bir süre durdurmuş, hem de Moğollara gözdağı vermişti. Selçuklular daha önce Moğollar ile karşı karşıya gelmedikleri için, Moğollar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildiler. Selçuklular Moğollar hakkında sadece birkaç abartılı söylentiler dışında, Moğollar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildiler. Fakat Anadolu Selçuklu'nun sınır komşusu olan, Harzemşah birlikleri, Moğollar ile savaşmış ve Moğollar hakkında çok fazla bilgiye sahiptiler. Celaleddin Harezmşah'ın ölümünden sonra, Harzemşah askerleri Anadolu'da eşkıyalık yaparak hayata kalıyorlardı. Harzemşah askerlerinin Anadolu'da eşkıyalık yapmasından rahatsız olan, Alaaddin Keykubat ise Harzemşah askerlerini durdurmak için, bir yol arayışı içine girdi. Alaaddin Keykubat bir süre düşündükten sonra, Harzemşah askerlerine çeşitli hediyeler ve mülkler vererek, Harzemşah askerlerini kendi yanına çekti. Böylece Sultan, Harzemşah askerlerini uçlara yerleştirerek, Moğollara karşı bir önlem daha almış oldu. Ayrıca Selçuklular Harzemşah askerleri sayesinde, Moğollar hakkında da birçok bilgiye de sahip oldular. Alaaddin Keykubat Moğol tehlikesine karşı bir müttefik edinmek için, Eyyubi devletinden Melike Adile ile evlendi. Böylece Selçuklu devleti ile Eyyubiler, akraba olarak iki devlet arasında bir dostluk oluştu. Selçuklu Sultanı'nın almış olduğu bu önlemler sayesinde, Selçuklu devleti çok güçlü bir devlet haline gelmişti. Alaaddin Keykubat Moğollar ile bir savaşın çıkmasını istemiyor ve Moğollar ile iyi geçinmeye çalışıyordu. Alaaddin Keykubat'a göre yaşanacak bir savaş, Selçuklu devleti için çok kötü sonuçlar doğuracak ve Selçuklu devleti bu savaş yüzünden çok zayıflayacaktı. Bu yüzden Alaaddin Keykubat Moğolları barış ile durdurmaya çalışıyordu. Moğol İmparatoru Ögeday ise, Alaaddin Keykubat hakkında duyduğu birçok haberlerden dolayı, Alaaddin Keykubat'a karşı hürmet gösteriyordu. Alaaddin Keykubat ise, 1232 yılında Moğollara bir elçi göndererek, iki devlet arasında bir barışın devam etmesini sağlamaya çalıştı. Ögedey Han Sultan Alaaddin Keykubat'ın elçisine iyi davranarak, Sultan Alaaddin Keykubat'a bir mektup yazarak, Alaaddin Keykubat'ı huzuruna davet etti. Moğollar bu davet ile Selçuklu devletini kendilerine, tabi bir devlet yapmak istemiştiler. Fakat Alaaddin Keykubat bu davetin anlamını bildiği için, bu davete gitmeyerek, Ögeday Han'a bir cevap yazmadı. Alaaddin Keykubat, Ögeday Han'a bir cevap yazmayarak, Ögeday Han'ın eline savaş açmak için, bir koz vermedi. Ögeday Han, Alaaddin Keykubat'ın bu davranışı ile, Selçukluların boyun eğmeyeceğini anlamış ve Selçuklular ile ilgilenmemiştir. 1237 senesine gelindiğinde ise, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, bir ziyafette zehirlenerek öldürüldü. Alaaddin Keykubat'ın yerine ise 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtına çıktı. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, devleti yönetecek kadar olgunlaşmadığı için, devlet işlerini Selçuklu veziri olan Saadettin Köpe'ye devretti. Alaaddin Keykubat'ın aldığı önlemler sayesinde Moğollar Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra, Anadolu Selçuklu devletine saldırmadılar. 1240 yılına gelindiğinde ise, Anadolu'da kendisine Baba İshak denilen bir derviş, çok büyük bir isyan başlattı. Bu isyan Doğu Anadolu bölgesinde başlamış ve kısa bir sürede tüm ülkeye yayılmıştı. Bu isyanı bastırmak için bir Selçuklu komutanı görevlendirildi. Selçuklu komutanı isyanı bastırmak için, Baba İshak'ın bulunduğu Amasya'ya girdi. Selçuklu komutanı isyanı bastırmak için, Baba İshak'ı yakalayıp idam etti. Fakat Baba İshak'ın öldürülmesiyle isyan çok daha büyüdü.
Sivas'tan Amasya'ya gelen bir grup isyancı Baba İshak'ı öldüren, Selçuklu komutanını yakalayıp idam ettiler. Daha sonra isyancılar birleşip Konya'ya doğru ilerlemeye başladılar. İsyancılar Kırşehir civarına ulaştıklarında ise, yeni bir Selçuklu ordusu ile karşılaştılar. Selçuklu ordusu kadın, erkek demeden bütün isyancıları öldürdüler. Selçuklu ordusu sadece çocukları sağ bırakarak, Anadolu'daki isyanı bastırmayı başarmıştılar. Baba İshak isyanı bastırılmıştı. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti de, bu isyandan dolayı çok fazla güç kaybetmişti. Uzun zamandır Anadolu Selçuklu Devleti'ni işgal etmek için bekleyen, Moğollar ise bu isyanın Selçuklu Devleti'ni zayıflattığını görünce, Anadolu Selçuklu Devleti'ne, savaş açtılar. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'ne, Doğu Anadolu'dan saldırarak, Erzurum'u işgal ettiler. Alaaddin Keykubat, yaşanacak bir savaşın bir felaket olacağını çok iyi biliyordu ve yaşadığı sürece Moğollara karşı birçok önlem almıştı. Fakat Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra, yaşanan birçok olay Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıpratmış ve Selçuklu'yu zayıflatmıştı. Erzurum işgal edildikten bir süre sonra ise, Selçuklu ordusu ile Moğol ordusu, Sivas'ın yakınında bulunan, Köse Dağı'da karşı karşıya geldiler. Anadolu Selçuklu ordusu stratejik noktalardaki hazırlıkları tamamladıktan sonra, ordu savunmaya geçerek, Moğol ordusunu beklemeye başladı. Anadolu Selçuklu ordusu Moğol ordusundan sayıca üstün haldeydi. Bu yüzden sultanın yanında bulunan, bir devlet adamı sultana taarruz etmeyi tavsiye etti. Savaş tecrübesi olmayan Anadolu Selçuklu sultanı, savaş kurallarını çiğneyerek, Moğol ordusuna karşı taarruz etmeye karar verdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en iyi askerlerinden oluşan, 20.000 kişi, öncü kuvvet olarak Moğollara karşı saldırıya geçtiler. Moğollar, bu savaşta Türklerin savaş taktiği olan, Turan taktiğini kullanarak geri çekilmeye başladı. Selçuklu ordusu ise Moğolların peşinden giderek, Moğolların tuzağına adım adım yaklaşıyorlardı. Selçuklu ordusu Moğolların belirlediği yere, yetiştiklerinde ise, Moğol ordusu, Turan taktiği ile Selçuklu ordusunun etrafını sardı. Selçuklu öncü kuvvetleri, ortalama 40 ile 45 dakika içinde Moğol ordusu tarafından mağlup edildi. Öncü kuvvetlerinin yenildiğini gören, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev ise, bu durumun bir yenilgi olduğunu sanmış ve bütün hazinelerini ve otağını geride bırakarak geri çekilmişti. Selçuklu sultanı, yenildiğini sanmıştı. Fakat Selçuklu ordusu yenilmemiş ve hala Moğol ordusu ile savaşmaktaydı. Selçuklu ordusu, hava kararana kadar Moğol ordusu ile savaşmış ve hava kararınca Selçuklu ordusu geri çekilmişti. Geri çekilen Selçuklu ordusu, sultanın kaçtığını öğrenince, Selçuklu askerleri de eşyalarını bırakarak kaçtılar. Moğollar yaşanan bu olayın bir tuzak olduğunu düşünerek 2 gün beklediler. Daha sonra Moğollar Selçukluların çadırlarının olduğu yere geldiklerinde ise, Selçuklu askerlerinin kaçtığını fark ettiler. Moğollar bu duruma çok şaşırmış ve bu savaşı kazanmak Moğollar için çok kolay olmuştu. Moğollar daha sonra ilerleyişini sürdürerek birçok şehri ele geçirmiş ve birçok yeri ise yağmalamıştılar. Moğolların koyduğu ağır vergiler ve devletin otoritesini sarsan birçok olaydan sonra, Anadolu Selçuklu Devleti, 1308 yılında tamamen yıkıldı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ile Anadolu Beylikler dönemine girdi.